Bu işler ping düşürme doğasıyla olmaz. Videoyu izleyin. İnternette her gördüğünüz bilgiyi atlamadan önce gelin pingin ne olduğunu öğrenelim. Bilgisayar ile karşı sunucu arasındaki verinin iletilmesi sırasında geçen süreye ping denir. Hiçbir şey anlamadınız değil mi? Şimdi size deneylerle anlatacağım. Speed testi çoğumuz biliriz fakat ayıkmadığımız bir şey var. Eğer speed testinin ne olduğunu bilmiyorsanız hemen Google'a speed test yazın. Bu siteyle karşılaşacaksınız. Bu sitede internet değerlerinizi test edebiliyorsunuz. Hemen bir test yapalım. Sizlere iddia ediyorum. Ben burada 50 ayrı test yaparım. 50'sinde de pingin farklı olur. Hem de aralarında çok uçuk farklar olur. Şimdi kanıtlayacağım sizlere. Ping oranımızın 7 olduğunu söylüyor. Bakın burada Turkcell Ankara yazıyor. Bu ne anlama geliyor? Ben şu an Eskişehir'de yaşıyorum ve şu anda Turkcell Ankara sunucusuna 7 milisaniye gecikme ile veri gönderebiliyorum. Burada change server diye bir şey var. Bunu hemen Zonguldak yapalım. Bakın demin 7 idi. Hemen görelim değerlerimizi tekrar. Bakın 22'ye çıktı. Neden? Çünkü Zonguldak daha uzak. Hadi gelin bu değeri daha da yükseltelim. Change server diyorum. Ve Slovenya'nın bir ilçesini seçeceğim. Go diyorum. Bakınız ping değerimiz 73'e fırladı. Yani ping değerinizi belirleyen iki şeyden birisi sunucuya olan uzaklığınız. İkincisi ne? Tabii ki sunucuyla aranızdaki bağlantı tipiniz, kalitesi. Eğer siz sunucudan buraya kadar fiber bir kabloyla bağlıysanız pinginiz çok düşük, hatta 0-1 olacaktır. Fakat ADSL altyapısıyla bağlıysanız pinginiz daha yüksek olacaktır. Bu tabii ki kablonun kalitesi ve eskiliğiyle de alakalı, yani yıprandıysa bu ping oranı da yükselecektir. Ya kabloyla bağlı değilsiniz, açın telefonunuzdan mobil verinizi ve mobil veriyle bir speed test yapın. Pinginizin yüksek olacağını göreceksiniz. Tabii ki eğer evinizdeki internette berbat değilse, yani ADSL değilse vesaire, fiberse kesinlikle mobil veride çok daha yüksek ping alacaksınız. Ki demin gördüğünüz ping oranımı 7 idi. Fiber altyapı sayesinde pingim bu kadar düşük. Bu yüzden eğer bilgisayarınız modeme Wi-Fi ile bağlıysa bunun yerine Cat 5 ya da Cat 6 Ethernet kablosu almayı deneyin. Ve bu kablolarla ping oranınızı düşürebilirsiniz. Hanimiş Teknoloji olarak ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Eğer siz de faydalanmak istiyorsanız hemen ücretsiz abone olup bildirimleri aç kısmından tümünü işaretlemeyi unutmayın. Yapmanız gerekenleri geçmeden önce hemen isterseniz bir speed testle pinginizi kontrol edin ve yorum atın. Video sonrasında tekrar o yoruma cevap verip pinginizin ne duruma geldiğine, yani nasıl düştüğüne ve internetinizin nasıl hızlandığına diğer insanların da şahitlik etmesini sağlayın. Ayrıca attığınız tüm yorumlara tek tek cevap veriyorum. Bu şekilde karşılıklı olarak etkileşime geçmiş oluruz. Gelin pingi biraz daha somutlaştıralım. Counter Strike oynadığımızı düşünelim. Rakibinizle aynı anda kafalarınıza nişan aldınız. Sen onun kafasına, o senin kafana nişan aldı. Ve aynı milisaniyede tetiği çektiniz. Sizin pinginiz 5, karşı tarafın pingi 300. Siz tetiği çektiğiniz andan 5 milisaniye sonra Counter Strike'a ben bu adamın kafasına nişan alıp vurdum diyorsunuz. Ve 5 milisaniye sonra o ölüyor. O da sizi vurmuştu fakat daha 300 milisaniye geçmeden, yani sunucuya ben bu adamı vurdum komutunu gönderemeden zaten kendisi ölüp oyundan elendiği için siz kazanmış oluyorsunuz. Daha doğrusu siz bir sayı almış oluyorsunuz. Peki bu ping oranları nedir? Tam olarak neye delalet ediyor? 1000 milisaniye 1 saniyeye eşit. Yani 1 ping 1 milisaniye, 1000 ping 1 saniye. Tabii ki Allah korusun bu 1000 milisaniyeyi Allah göstermesin sizlere. Umarım pinginiz bu kadar yüksek değildir. Burada da ortalama ping değerleri ve oyunda alabileceğiniz ya da herhangi bir canlı iş sırasında alabileceğiniz performans yazıyor. Gördüğünüz gibi 40 ve 60'ın üstüne çıktıkça iyice kötüleşiyor. Hele ki 100'ün üstüne çıkarsanız rezalet bir deneyim yaşayacaksınızdır. Speed test üzerinde yaptığım deneyden de anlayabileceğiniz gibi her oyundaki ping değeriniz farklı olacaktır. Yani bir oyunda pinginiz 10 iken bir bakarsanız başka bir oyunda bu pinginiz 100 gözükür. Bu yüzden bir oyunda yüksek ping değerini gördüğünüzde hemen başka bir oyun açın ve oradaki pinginize bakın. Başka bir oyun açın ve oradaki pinginize de bakın. Eğer 3 oyunda da pinginiz yüksekse o zaman evet, sizin internet altyapınızda büyük bir problem var. Ama bir oyunda yüksekken diğer oyunlarda düşükse anlayın ki
o sunucuyla aranızdaki bağlantıda bir sorun var. Muhtemelen sunucu çok uzakta ya da sunucunun da bir problemi olabilir. Bundan dolayı Counter Strike, Minecraft gibi böyle online oyunlarda sadece yabancı değil Türk serverlar da açılıyor ve siz Türk serverlara daha yakın olduğunuz için buralarda çok daha iyi performanslar alıyorsunuz. Hemen isterseniz adımlara geçelim. Öncelikle basit bir şey var. Bunu ama atlayan insanlar var. Şu modemi bir kapatın Allah aşkına. Eğer yıllardır o modeme hiç dokunmadıysanız arada bir modeme kapağı yapın. Kapatın, dinlendirin. Mesela ben her zaman uyurken modemi kapatırım. Bunu yapma sebebim hem uyurken kullanmadığım için radyasyonu engellemek. Tabi siz uyurken evde modemi kullanacak başka birileri varsa bunu yapmayın da ben yalnız yaşadığım için bunu rahatlıkla yapabiliyorum. Hem de modem dinlenmiş oluyor yani. Bu yüzden modemi arada bir kapağı yapın. Emin olun gerçekten bunun bir faydasını göreceksiniz. Uzun süredir kapatmadıysanız bir %30 performans artışı alırsınız en kötü ihtimalle. Bunun dışında modemin Wi-Fi şifresini değiştirin. Bunu nereden değiştiriyoruz? Şöyle 192.168.1.1 buraya girdiğimizde bazılarında şu adres 2.1'dir. Şöyle şu sonu 2.1'dir. Yazamadım, siz anladınız. Buraya girdiğinizde kullanıcı adı şifre sorar. Bu kullanıcı adı şifre modemin altında, sağında, solunda bir yerde yazar. Onu bir bulun ve yazın. Normalde genelde burası işte admin'dir. Şöyle kullanıcı adı admin'dir. Şifre de Süper Online kullanıyorsanız Süper Online, işte eski bir TT-Net kullanıcıysanız şu anki ismi Türk Telekom. Burası TT-Net ya da Türk Telekom ya da işte ne bileyim Vodafone vesairedir. Genelde böyledir. Onunla da bir kontrol edin. Buraya girip Wi-Fi şifrenizi şöyle hemen ben giriş yapayım. Şuraya iptal et deyip geçiş yapabilirsiniz. Wi-Fi şifrenizi nereden yapıyorduk? Şöyle WLAN. Buradan bir yerden de ama dur bakalım. Evet, buradan. Şöyle Wi-Fi ismi MCS'ymiş. Parolayı da bu şekilde gösterebiliriz. Göstereyim mi? Neyse göstermeyeyim. Buradan Wi-Fi şifrenizi değiştirirseniz sağdan soldan eğer daha önce size bağlanmış ve hala bağlanmaya devam eden komşunuz, arkadaşınız, dostunuz, uçan kaçan varsa onların bağlantılarını koparacaktır. Böylelikle siz tek başınıza interneti daha iyi bir şekilde kullanacaksınızdır. Diğer şeye gelmeden önce görüntüsünü gösterdim. Bunlardan sonra şöyle Wi-Fi güçlendiriciye gelmeden önce eğer siz bilgisayarınızdan internete Wi-Fi ile bağlanıyorsanız size tavsiyem kabloyla bağlanmanızdır. Emin olun çok fazla performans artışı yaşayacaksınız. Eğer bilgisayardan bağlanacaksınız yani telefondan vesaire değilse ve bilgisayarınızdan kabloyla bağlanmak işinizi zorlaştırmayacaksa, yani ben mesela kabloyla bağlanmıyorum, açık konuşayım, ama benim internetim zaten çok iyi yani o yüzden kabloyla bağlanmaya ihtiyaç duymuyorum. İnternetim kötü olsaydı muhtemelen kabloyla bağlanırdım ve modemin tam arkasında, yani modem tam arkamda durduğu için, çok da uzakta olmadığım için, internetim de yüksek olduğu için kabloyla bağlanmıyorum. Ama siz eğer İnternetiniz kötüyse mutlaka kabloyla bağlanın. Bunun için de açıklama kısmına sizi hiç uğraştırmamak için bakın 5 metre, 10 metre ve 20 metre 3 farklı kablo koyacağım. 3 farklı kablo. Gelin bu kablolardan metresi en uygun hangisi onu alın. Yani kendi odanızdaysa modem 5 metreliği alın. Yan odadaysa yine çok yakınsa belki 5 metre kurtarabilir. Kurtarmayacaksa 10 metre alın. Biraz daha uzaksa 20 metre alın. Tabi buradan gelip ne bileyim bakın burada diğer daha uzunları çıkıyor. Ya da arama yapıp bu linkten geldikten sonra Cat 5 20 metre falan yazıp daha uzununu ya da 30 metre bulabilirsiniz. Bu şekilde bu kablolardan uzunluk olarak en uygununu alın ve bu kabloları kullanın. Ama ısrarla ben Wi-Fi kullanacağım ya da ne bileyim ben telefondan şuradan buradan bağlanıyorum, o yüzden mecburum Wi-Fi kullanacağım diyorsanız size 2 tane Wi-Fi güçlendirici önereceğim. Bu da bakın biri biraz daha pahalı, biri biraz daha ucuz. Hangisini öneriyorsunuz demeyin. Paranız hangisine yetiyorsa onu alın. Eğer paranız pahalıya yetiyorsa pahalıda çok daha iyi performans alırsınız. Ama paranız bu kadar pahalı bir şey almaya yetmiyorsa bunda da kesinlikle bir performans artışı alırsınız. O yüzden bu ikisini de açıklama kısmına koyacağım. Şimdi ben bu açıklama kısmına bu linkleri koyacağım ama siz direkt bunu almak zorunda değilsiniz. Mesela linke geldiğinizde bakarsınız burada sepete ekle butonu yoktur. Stok bitmiştir yani. O zaman gelin arkadaşlar bakın buradan aynı ürün gözüküyor zaten. Ya da
Bakın Xiaomi ADSL modemler. Buna tıkladığınız anda şu cihazın aynısını burada göreceksiniz zaten. Buradan herhangi birini alabilirsiniz. Yani illa benim attığım linktekini almak zorunda değilsiniz. Keza aynısı Concord için de geçerli. Şuradan Concord ADSL modemler sekmesine, bak şuraya değil buraya falan tıklarsanız kafanız karışır. Şuna tıklarsanız aynı cihazı burada görme ihtimaliniz çok yüksektir. Bakın burada duruyor. Bu şekilde burada gördüğünüz cihazı alabilirsiniz. Bunlar gerçekten Wi-Fi performansınızı üst dereceye çekecektir. Bunlar prize takılıyor. Şunlar ise USB'ye, yani bunu direkt laptopa takabilirsiniz ya da şöyle bir Samsung adaptör desem çıkar sanırım. Evet. Şöyle bir şu cihazdan evinizde mutlaka vardır, yani Samsung olması zorunda değil. USB çıkışlı bir adaptör vardır. Bu adaptörlerden birini kullanın. Evinizde yoksa da satın alın. Buna bağlayabiliyorsunuz yani bu Wi-Fi adaptörü. Emin olun bunlarla da performans artışı yaşarsınız. Bunlar okey ise şimdi yapmanız gereken şu görev çubuğuna sağ tıklayıp görev yöneticisini açmak. Buradan öncelikle başlangıç kısmında burada gördüğünüz her şeyi devre dışı bırakın. Ben sadece bir tanesini devre dışı bırakmıyorum. O da benim şu an ses kartım. Ses kartımla video çektiğim için onu devre dışı bırakmıyorum. Onun dışında her şeyi devre dışı bırakıyorum. Bakın mesela burada Spotify var. Ya da ne bileyim Steam var. Ben bunları buradan devre dışı bıraktığımda istediğimde ben zaten Spotify veya Steam'i açabilirim. Ama otomatik olarak başlangıçta bunlar açılmasın diye bunları devre dışı bırakın. Böylelikle arka planda çalışan programları azaltmış olursunuz ve bu da pinginizi azaltacaktır. Bunları yaptıktan sonra hangi uygulamada pinginizin üst dereceye çıkmasını istiyorsanız, mesela ben buradan şöyle diyelim Windows Media Player'in pingini düşürmek istiyorum. Şu an rastgele açtım çünkü örnek gösterebileceğim bir şey yoktu. Windows Media Player. Buna sağ tıklıyorum arkadaşlar. Ayrıntılara git diyorum. Ayrıntılara git dediğimde bakın şöyle Media Player'in bir exe dosyası çıktı. Buna sağ tıklıyorum. Öncelik ayarla diyorum. Buradan yükseği seçiyorum. Bunu bu şekilde önceliği değiştir dediğimde Windows Media Player'in pingini düşürecektir. Bunu siz oyunlarınız için ya da ne bileyim işte benzer işte bu tarz canlı yayın programları için vesaire uygulayabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra bilgisayarda yapacağımız detaylı ayarlara geçebiliriz. Bu adımda öncelikle arama kısmına regedit yazıyoruz. Şu şekilde kayıt defteri düzenleyicisi. Bu şekilde çıkmazsa şöyle çalıştır yazalım ve çalıştıra regedit yazarak tamam diyelim. İkisi aynı şey, fark etmez. Çalıştırdan regedit'i açtığınızda şu şekilde klasörler çıkacak. Bu daha önce kurcalamadıysanız bu şekilde düzenli olarak gelir. Kurcaladıysanız böyle bir ton şey açık olabilir. Daha rahat olmak için bunların hepsini şu şekilde kapatıp isterseniz devam edin. Öncelikle Hikey Local Machine kısmına geliyoruz. Buradan Software'e geliyoruz. Buradan Microsoft klasörüne geleceğiz. Şöyle Microsoft'a geldikten sonra Windows NT klasörüne, bu da en aşağılarda olacak tabii ki. Şöyle neredesin? Windows NT. Windows NT'ye geldikten sonra Current Version kısmını açıyoruz. Şu şekilde. Buradan Multimedia. Şöyle. Buradan da System Profile'a tıkladıktan sonra şöyle şurası bu şekilde falan oluyor standart olarak. Şunu biraz genişletip ismini daha iyi görebilirsiniz. Buradan Network Truth Index kısmına tıklıyoruz. Ve buraya 8 tane F giriyoruz. Burada sizde ne yazdığı önemli değil. Bunu siliyorsunuz arkadaşlar. Ve 8 tane F giriyorsunuz. Bunu girmek için F'e basılı tutmanız yeterli. %8F girip onu kaydettikten sonra 200 adım olan Microsoft klasörüne geri dönüyoruz. Bunun konumu da Hike Local, sonra Software, sonra Microsoft. Microsoft'a geri döndükten sonra sağ tıklayıp buna yeni anahtar diyoruz ve buna MSMQ yazıyoruz büyük harflerle ve Enter diyoruz. Eğer bunu yaptığınızda şu şekilde bir hata alıyorsanız sizde zaten MSMQ diye bir anahtar vardır. O zaman şu anahtarı gelin buradan delete'le ya da sağ tıklayıp sil diyerek bunu silin ve Microsoft'un altında MSMQ klasörünü bulun. Hemen bulalım MSMQ'yu. Şöyle.
Burada MSMQ. Hani direkt MSMQ'yu aramadan önce bir deneyin diye size böyle adımını gösterdim. Eğer sizde MSMQ varsa hemen MSMQ'ya sağ tıklayın, yeni deyin ve anahtar deyin ve buna parameters ismini verin şu şekilde. Parameters şeklinde ve enter'a basın. Bu anahtarı oluşturduktan sonra parameters'a tıklayın, tekrar sağ tıklayın, yeni deyin ve buradan the word 32 bit değeri deyin ve bu değerin ismini TCP no delay yapın. Şu şekilde büyük küçük harfe dikkat edin. TCP büyük harflerle, no'nun ilk harfi ve delay'in ilk harfi büyük. Bunu yaptıktan sonra uçak geç artık. Buna çift tıklıyorsunuz ve buraya 1 yazıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ve bunu yaptıktan sonra MSMQ'ya tıklıyorsunuz bu sefer. Aynı şeyi burada da yapacağız. TCP no delay enter 1. Tamam. Bu enter dediğim yani çift tıklamakla aynı değer. Bunu da 1 yaptıktan sonra Regedit'teki işleminin sonuna geldik. Birkaç ayar daha yapacağız. Şimdi gecikme düşürücü için. Şöyle Hyperlocal Machine'a geliyoruz tekrar. Buradan sistem kısmına geliyoruz. Sistem kısmından Current Control Set kısmına geliyoruz. Şu şekilde çift tıklıyoruz. Buradan kontrol klasörüne girdikten sonra Wait to Kill Service Timeout yazıyor. Buna çift tıkladıktan sonra bu değeri 2000 yapıyoruz. Şu şekilde. Sonra bunları kapatabiliriz. Şöyle. Diğer adım için bu sefer anti-lag oluşturacağız. Şu şekilde lag problemine çözüm olacak bu da. İkinci sırada olan Hike Current User kısmına geliyoruz. Buradan kontrol panele geliyoruz ve buradan desktop kısmına geliyoruz. Bu kısma geldikten sonra şöyle Menu Show Delay diye bir kısım olacak. Şurada buna çift tıklıyoruz ve bu değeri 0 yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bende şu an zaten 0 ve tamam diyoruz. Tekrar şunları kapatıyoruz. Bu sefer Hike Local Machine kısmına tekrar geliyoruz. Software zaten burayı hatırlıyorsunuz. Microsoft'a geliyoruz. Buradan Windows NT'ye tekrar geleceğiz. Bu sadece oyunlardaki ping sorunları için. Oyun oynuyorsanız bu ayarı yapmanız gerekiyor. O yüzden sonra sakladım. Windows NT'ye geliyoruz. Windows NT'ye geldikten sonra şöyle Current versiyon klasörüne giriyoruz. Buradan Multimedia klasörünü bulacağız. Şöyle. Multimedia'ya geldikten sonra System Profile, Task. Buna da çift tıkladıktan sonra Games klasörüne geliyoruz. Şimdi Games klasöründe tek tek ayarlar yapacağız. Öncelikle bakın şurada Priority yazıyor. Buna çift tıklıyoruz ve bu değeri 6 yapıyoruz. Tamam diyoruz. Sonra GP Priority var. Buna tıklıyoruz. Bu değeri de 8 yapıyoruz. Şöyle Scheduling kategori var. Buna geldikten sonra burayı hike yapıyoruz. Şöyle ilk harfini büyük yapalım ve tamam diyoruz. CFO Priority'ye tıklıyoruz. Burayı da hike yapıyoruz. Bu yaptığımız ayarlar oyundaki pinginizi düşürecektir. Ve şimdi arama kısmına denetim masası yazıyoruz. DNS değiştireceğiz. Şöyle bunun için AV internet, AV paylaşım merkezi diyoruz. Bunu dedikten sonra bağlantılar kısmından hangi ağla bağlıysanız ona bir çift tıklıyoruz. Sonra özellikler diyoruz. Buradan internet protokol sürüm 4 IPv4 yazacak parantez içinde. Buna çift tıkladıktan sonra şu şekilde falan şuralar işaretliyse geliyorsunuz şuraya 1 1 1 1 1 0 0 1 yazıyorsunuz. Bu en düşük ping alacağınız DNS sunucularından bir tanesi ve bunu bu şekilde tamam deyip kaydediyoruz. Bunu yaptıktan sonra şöyle buraya girmişken eğer burayı kaybederseniz tekrar şuna bir tıklayın. Buna tıkladıktan sonra ayrıntılar diyorsunuz. Ayrıntılar dedikten sonra açıklama kısmında bakın hangi sürücüyle internete bağlıysanız onun ismi yazıyor. Bakın Qualcomm bilmem ne bilmem ne Wireless Network Adaptör. Burada açık kalsın arkadaşlar. Bu burada açıkken hemen arama kısmına aygıt yöneticisi yazalım. Ve aygıt yöneticisini açalım. Buradan ağ bağdaştırıcılarını açalım. Bakın burada birçok sürücü var. Hangisinin bizim kullandığımız sürücü olduğunu nasıl bulacağız? Tabii ki bakın şuraya bakacağız. Burada yazanın aynısını burada buluyoruz. Evet gördüğünüz gibi bulduk. Buna sağ tıklıyoruz ve sürücüyü güncelleştir diyoruz. Şu şekilde ağ sürücünüzü güncellediğinizde çok daha verim alacaksınız. Yani veriminiz artacak. Güncel olmayan bir ağ driver'ıyla
internete bağlanmak biraz kasıntı olabilir. Şimdi tüm ayarları yaptınız, hepsini yaptınız. Hala bir performans sizi tatmin etmiyorsa arkadaşlar, yapabileceğiniz tek şey sanırım daha iyi bir altyapısı olan bir eve taşınmak. Şimdi diyeceksiniz, nereden çıktı bu falan? Ya mutlaka biriniz işte ne bileyim üniversiteyi kazanıp öğrenci evine, oraya buraya ya da ne bileyim kendi evine, bekar evine falan çıkacaktır. Ya da evleniyorsanız eşinizle beraber bir eve çıkacaksınız değil mi arkadaşlar? Eğer kendi eviniz yoksa, kirada oturacaksanız, o evi kiralamadan önce yapmanız gereken tek şey, arayın Süper Online'ı, arayın Türknet'i. Abi bu adrese ne kadar internet verebiliyorsunuz diye bir sorun. Eğer fiber internet altyapısı yoksa o adrese taşınmayın. Ben Mart ayında 3 ay önce yani bir eve çıktım ve bu evin ilanını gördüğümde falan, yani ilan görmedim de işte bir arkadaş aracılığıyla bu evi öğrendim. Direkt ben dedim ki sen bana bir adresi yolla. Direkt Türknet'i ve Süper Online'ı aradım. Dedim ki siz bu adrese en yüksek hangi interneti veriyorsunuz? Onlar da 100 megabit'e kadar internet verebildiğini Süper Online söyledi. Türknet vermedi 100 megabit. Söyledi ve benim içim rahatladı ve ben bu eve taşındım arkadaşlar. Bu çok önemli. Gerçekten eve bakarken yani ilk bakacağınız şey bence internet olmalı. Eğer siz internet kullanıcısıysanız. Çünkü biliyorum çok rezalet internetleriniz var. Çünkü ben de çok rezalet internetler yaşadım. Ya upload'ım 0.6 idi. Çok kötü. Şu an 6. Yani 100 katı falan mı oluyor? Dur. Pardon 10 katı oldu. Yok 0.06 mıydı benim upload'ım? Yok 0.6 idi. Tamam 10 katı oluyor. Abartmayalım. Ama şu anki upload'ım da 20-30 olduğuna göre şu an 40-50 katı oluyor. Aynen. 40-50 katı arkadaşlar ya. İnanılmaz. Bu sadece upload yani. Ve önemli. Bunlar önemli. Bu videodan o zaman bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın demeden önce kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ve yorumlarda ne tarz videolar istediğinizi de belirtin. Diğer bilgisayar hızlandırma, telefon hızlandırma veya internet hızlandırma videolarımızı şurada var, internet hızlandırma bu videoda anlattıklarımdan farklıdır. Bunları da açıklama kısmında bulabileceksiniz. Hoşça kalın o zaman.